Fitoterapi bitkisel tedavi açılımı. Yani bitkisel tedavi, fitoterapi. Fizyoterapi deriz. Fizik tedavinin tanımlamasıdır aslında. Bitkisel tedavi dediğimizde aslında geniş bir kavram bu. Ama genelde şöyle bir algı vardır. Modern tıbbi sistemin gölgesinde fitoterapatikler sanki tansiyon düşüren bitkiler, şeker düşüren bitkiler, işte alerjiyle alakalı kullanılan bitkiler gibi. Ben ilk yıllarında farmakognozide yüksek lisansa başladığımda oradaki derslerde, eczacılıkta bu arada bölümü farmakognozin, orada şu geçerdi. Yani bir genelleme vardır. Antihipertansif, tansiyon düşüren bitkiler ve onların kurgusu. Şeker düşüren bitkiler ve onların kurgusu. Modern tıbbın aslında gölgesindeki bir ifade tarzıydı. Fakat fitoterapiye biraz geniş baktığımızda o geçmiş kurgularda, geleneksel o kadim yöntemlerde kullanılan fitoterapiye baktığımızda bedenin bütünselliğiyle alakalı bir söylem göz önüne gelir. Ve orada aslında sonuç olarak ortaya konan tansiyon, şeker, alerjiden ziyade bedenin bütünlüğüyle alakalı bozulma ne varsa onunla alakalı kurgu ortaya konur ve onunla alakalı bitkiler kullanılır. Ve orada basit bir formda ateş, su, hava, toprak 4 unsur üzerinden kişi değerlendirilerek hangi beden formunda, hangi unsurunda bir problem var, artış var, dengesizlik varsa onunla alakalı bitkiler öngörülür. Zaten o dengeye geldiğinde, o bütünlük oluştuğunda hastalık olarak ortaya çıkan şeyler de kaybolur beraberinde. Tabii bu ikisi farklı kurgular ve anlamlar. Ama biz fitoterapiye RTM olarak fitoterapiye baktığımızda kaynak neden sonuç ilişkisinde olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Kaynak noktasında bizim kirlenme, sistem bozulması ve DNA kod değişikliği dediğimiz 3 tane ana form var aslında. Yani biz hastayı değerlendirirken o geleneksel kadim yöntemlerde yapılan gibi bütün olarak baktığımızda o bütünlükte sonuçtaki olan olaydan ziyade kişinin bedenindeki altyapıdaki değişiklikler ne? Onları değerlendiririz. İşte bu değişikliklerde kaynakta kirlenme, sistem bozulması, DNA kod değişikliğimiz 3 tane form ortaya çıkar. Biz bunların tedavisiyle alakalı fitoterapiyi kullanırız ve burada biz o bütünlükle alakalı, kaynakla alakalı kurguyu yönetmeye çalışırız. Mesela kişi gelir, devamlı idrar yollarında tekrar eden bir problem vardır. Baktığınızda ürolojinin konusu ve üriner enfeksiyonu var ve tekrar ediyor. Biz bunu altyapı olarak baktığımızda neden kurgusunda işte oradaki flora yapı bozulmuştur veya immün sistemle alakalı bir dengesizlik vardır. Bu çıkabilir. Ama geri planına baktığımızda aslında üriner sistem dediğimiz böbrek, mesane, çıkış o bölgeyle alakalı sistemde bir bozulma olduğunu görürüz. İşte biz kaynaktaki o sistemle alakalı kurguda basit bir şey. Tabii bu kime danışılmadan kullanılmasın ama örnekleme açısından çoban çantasını kullandığınızda orada üriner sistemle alakalı bir destek sağlar ve neden olarak ortaya konan o bölgeyle alakalı flora yapısı toparlanır ve enfeksiyon olarak ortaya çıkan sonuçta beraberinde kalkmış olur. Veya hastayı yine değerlendirirken fitoterapatikleri kullandığımızda kirlenme dediğimiz bölümde eğer kirlenme toksite çok yüksek düzeydeyse hastanın biz onunla alakalı bunda işte kekik bitkisini de aynı şekilde ısırgan yaprağını da sistemin temizlenmesiyle alakalı aktif olarak hastaya uygularız ve kullanırız. DNA kod değişikliğindeki kurguda ise daha çok tohumsal bitkilerin tohumsal kısımları kullanılır ki onların içinde aktif bilgiler vardır. Vücuda aktarılması gereken orijinal bilgiler vardır. Onu da hastaya hangi DNA kodlamasında nasıl bir sistem değişikliği, nasıl bir işleyiş değişikliği, nasıl algıyla alakalı yeni bir hayat formu ortaya koyduysa vücut, onunla alakalı tohumsal bazı bitkileri, bu ısırgan tohumu da bunda kullanılabilir, keten tohumu da burada kullanılabilir, ardış tohumu da burada kullanılabilir. Tekrar ediyorum, bunlar hekim kontrolünde alınması gereken şeyler. Çünkü bitki de olsa, faydalı da olsa yan etkileri olabilir. Dozla alakalı kurgularda düzenleme gerekebilir. Yani fitoterapiye biz RTM olarak baktığımızda aslında kaynaktaki kirlenme, sistem bozulması ve DNA'daki kod değişikliği alakalı kurguyu yönetmek için biz hastaya tedaviyi düzenleriz. Yani fitoterapi baştan sorduğunuz soruya geldiğimizde ilaç mıdır kısmına baktığımızda aslında sonuç olarak ortaya konan şeyleri geriye çektiği için bir nevi bir ilaçtır. Ama bizim algımızda daha çok modern kurgunun ortaya koyduğu gibi tansiyon düşüren, şeker düşüren gibi spesifik bir ilaç formundan ziyade bedenin bütünlüğüyle alakalı kurguya devreye koyduğumuz bir uygulama sistemidir fitoterapi.